KLM Hava Yolları ayaküstü lezzetleri sunar. Başkan biraz daha sola çevir. Kadraja girmen lazım. Evet. Sağ yap kaptan, sağ yap. Biraz daha sağ. Her şey çok güzel. Burada yediğim hiçbir şeyden pişman olmadım. Çok lezzetli şeyler yapıyorlar. Tamamen Hollanda'daki ürünlerle hazırlanmış bir burger bu. Tereyağı kokusunu hissetmeniz lazım. Burası Avrupa'daki en iyi yerlerden biri. Oo, tadı çok güzel. Do you remember me? Yes, welcome back. Amsterdam lezzetleri. Güneş doğurdu benim için. Hepinize soğuk bir Amsterdam sabahından merhabalar. Şu anda Amsterdam'ın doğası gereği bir yağmur yağıyor, bir güneş çıkıyor. Özellikle söylemem gerekirse çok temiz bir hava var ve gerçekten güzel lezzetler yemek için şartlarımız uygun. Bugünkü videomuzun iki tane farklı sponsoru var. Birincisi ulaşım sponsorumuz KLM. KLM Hava Yolları'na çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan Nisan ayı itibariyle iki farklı uçuş yapıyorlar. Biri sabah, biri akşam uçuşu. Sabah yapılan uçuşlarda özellikle Amerika, Kanada ve Karayipler'deki uçakları da yakalayabiliyorsunuz. Yani herhangi bir Schengen vizesine ihtiyaç olmadan transit şekilde bu ülkelere de gidebiliyorsunuz. Bunun bilgisini de vermiş olayım. Aynı zamanda dönerken de akşam 9 uçağı var. Bence çok avantajlı. Tüm günü değerlendirip ardından uçağa biniyorsunuz ve İstanbul'a dönebiliyorsunuz. Konaklama sponsorumuz ise Fırsat Tatil. Onların da Benelux, Paris turu var ve Amsterdam bu duraklardan bir tanesi. Farklı turlar yapıyorlar. Bunu da mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Kendi web sitelerine girip bakabilirsiniz. Buradaki konaklamamızı sponsor oldukları için de çok teşekkür ederiz. Şimdi bugün ne yapacağız? Birazcık onlardan bahsedeyim. Amsterdam'da benim daha önceden gelmiş olduğum ve sadece Instagram'da paylaşmış olduğum belli mekanlar var. Onları bu videoda görebileceksiniz. Farklı ve daha önceden hiç paylaşmadığım bir iki tane adresimiz olacak. Onlarda da gerçekten çok güzel lezzet durakları var. Bazılarına rezervasyon yapıyoruz. Bazılarına ayaküstü girmiş olacağız. Dolayısıyla bu videoda farklı lezzet duraklarının hepsini harmanlayıp size çok güzel şekilde sunmuş olacağım. Amsterdam'a geldiğinizde bu video size çok yardımcı olacak. Bir tane de daha öncesinde eşimle beraber yapmış olduğum video vardı. Onu da mutlaka kanalda izlemeyi unutmayın. Yağmur yağması bize engel değil. Gerçekten çok lezzetli bir rehber sizleri bekliyor. Çaylarınızı, kahvelerinizi demleyin ve ekran başında bu videonun keyfini çıkarın efendim. Videoyu beğenmeyi, aynı zamanda abone olmayı lütfen unutmayın. Daha fazla lafı uzatmıyorum. Amsterdam Lezzet Rehberi başlıyor. İlk durağımız için Fortnaggen'e geldik. Burası yol tadilatı varmış. Bayağıdır yoktu aslında böyle bir şey. Önceki geldiğimde burada uzun kuyruklar oluyordu. Şimdi iki tane Fortnaggen alanı var. Biri ileride sandviç bar olarak geçiyor. Diğeri de burada kalabalığın olduğu yer. Bakery olarak geçiyor. Burada çok güzel bakery ürünleri var. Eğer yazın gelirseniz yarım kruvasan arasında dondurma yapıyorlar. Gerçekten çok güzel o da. Kahveleri güzel. Aslına bakarsanız her şey çok güzel. Burada yediğim hiçbir şeyden pişman olmadım. Çok lezzetli şeyler yapıyorlar. Bu sıra boyunca, bu hall boyunca Rossi Sandviç diye bir yer daha var. Oradaki sandviçler de çok güzel. Daha önce geldiğimde onları da denemiştim. Ama Fortnaggen bizim kahvaltı yapacağımız lezzet durağı olacak. Güzel bir kruvasan. Şöyle yavaş yavaş götüreceğim efendim sizin için. Sıraya giriyorum. Evet, kahvaltı yapmak için Fortnaggen'ın yan kısmındaki, hemen ara sokaktaki şu muazzam manzaraya karşı geçmiş oldum. Elimde onların yapmış olduğu çok güzel bir kruvasan var. Yani çıtır çıtır. Arkası da şöyle göstereyim hemen. Çok güzel gözüküyor. Ben lafı daha fazla uzatmayayım. Tadına bakarak başlayayım çünkü Amsterdam lezzetleri güneş doğurdu benim için. Hakikaten öyle. Tereyağı kokusunu hissetmeniz lazım. Gerçekten çok güzel. Daha önceden burada Salvo'ya gitmiştim. Salvo çok güzel bir yer. Benim en sevdiğim fırınlardan biri ama Fortnaggen bence buradaki tam anlamıyla böyle Danish Bakery tarzında. Birazcık daha böyle ekmekleriyle ön plana çıkıyor. Kruvasanı hazır böyle yapmışken bir kahveme batırayım diyeceğim ama nasıl batıracağım? Birazcık battı. Güzel. Bence içi çok güzel. Fortnaggen'dan 3 tane ürün aldık. Bir tane sade kruvasan. Diğeri Danish çöreği gibi bir şey yazıyordu. Yani içinde ahududu var. Dış kısmı kruvasan hamuru. Diğeri de kanel kruvasan. Hepsi kruvasan bazlı. O yüzden hepsini bitirmiyorum. Şöyle son kez. Çok güzel.
Daniş olan bu şekilde. Bence ortadaki reçel çok güzel. Ben daha öncesine geldiğimde farklı şeyler yemiştim ve çok beğenmiştim. Gerçekten çok güzel yapıyorlar. Benim buradaki önemli söyleyeceğim şey hamur işini gerçekten çok iyi yapmışlar. Yani içindeki malzemeyle eşleştirmeleri çok güzel. Mevsimsel olarak bazı limonlu tatları yazın çok fazla sunuyorlar. Ben yazın geldiğim zaman da burada böyle daha fresh, daha böyle beğenebileceğiniz, sevebileceğiniz şeyler yapıyorlar. Mevsimsel ne varsa reçel olarak onları kullanıyorlar genel olarak. O yüzden bu da onlardan biri. Bakalım tadı nasıl? Kruvasan hamuru enteresan. Yani bu formda, yatay formda kruvasan hamuru. İçi çok sıkı. Normalde kruvasanın gözenekleri daha geniştir ama bu daha sıkı ama katları muazzam gözüküyor. Bakar mısın? Çok güzel gözüküyor. Ben bunun gene bir tadına bakayım. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Bir kere kullandıkları tereyağı çok güzel. Kokusu çok güzel. Alt tabanda şey var. Komple bir bu parça var. Yanmasın diye herhalde. Gitti. Şu ortada acaba altta pastacı kreması var mı? Ona gelmek istiyorum. Tabii ki var. Bak görüyorsun değil mi? Çok güzelmiş. Nasıl? Çok iyi değil mi? Şimdi son olarak elimde kanel kruvasan var. O da bu şekilde. Yani içinde gene şekerli bir şey var. O böyle karamelize olmuş. Onu görüyorum. Cinnamon roll'a benziyor açıkçası. Ama güzel olduğunu umuyorum. Bakalım gerçekten güzel mi bu da? Bu enteresan. Çok fazla tat değişimi var. O yüzden arada ne olduğunu anlayamıyorum. Ama bu güzel. Beğendim. Mesela geçen geldiğimde bu yoktu. Olsaydı bundan da yermişim. Çünkü cinnamon roll seviyorum ama bunun cinnamon roll'la alakası yok. Yani tarz olarak, görüntü olarak benzese de tat olarak benzemiyor tabii ki. Biraz daha yumuşak bir hamur bu diğerlerine göre. Yani daha çıtır çıtır değil ama güzel. Biz 3 kruvasan, 2 kahveye 18,8 euro verdik. Bence fiyat olarak tabii ki pahalı. 18 euro ciddi bir rakam bizim için ama özel bir şey yiyorsunuz. Onu özellikle belirtmem gerekiyor. Yani her zaman bulabileceğiniz ürünler değil bunlar ve Fortnagen'a bence özel ürünler. Burada da birçok yerde gittiğimde genellikle insanların yaratıcılığına göre farklı şeyler görüyorlar. Çok güzel bak. Tekne de yanaşıyor. Bu kanallarda zaten tur yapmam lazım biliyorum ama daha önceki videolarda yaptığım için bugün tur yapmayacağım. Ama sizi daha sonrasında başka zaman daha güzel bir havada tura çıkartmış olacağım. Gerçi hava her saniye değişiyor. Arka taraflar güzel, ön taraflar şu anda kapalı. Amsterdam böyle bir yer. O zaman biz yola devam edelim. Artık yavaş yavaş kahvaltımızı yaptıysak yemek yemeye geçelim. Burada çok sevdiğim bir lezzet durağı var. Amerika'daki Katz'ın bence birebir rakibi olabilecek. Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi Davis. Davis'e doğru yola çıkalım. Başkan biraz daha sola çevir. Kadraja girmen lazım. Evet. Sağ yap kaptan, sağ yap. Biraz daha sağ. Hadi yola çıkalım ya. Şimdi sıradaki durağa tramvayla gidiyoruz. Buranın tramvay hattı GVB. Şu ön kısımda yazıyor. Okey. Hem binerken hem de inerken okutmanız gerekiyor. En önemli şey o. Ama ben sınırsız aldım. 2 günlük. 15 euro olması lazım. Her yere her şeye binebiliyorsunuz. Metro, tramvay, otobüs. Avantajı var. Tavsiye ediyorum GVB'yi. Uygulamasını indirin. Oradan kredi kartınızı çektirebiliyorsunuz. Çok güzel bir sandviç bizi bekliyor. Buradaki en enteresan şeylerden bir tanesi binaların bazıları böyle yamuk duruyor. Mesela şu kısmı görüyorsunuz öne doğru eğilmiş bina. Biraz daha gidince sağa doğru da yattığını görüyorsunuz. Yani orantılı değil. O yüzden bu binaların hepsi farklı durabiliyor. Şimdi Davis'e geldik. Henüz yeni açıldı. Saat 11 itibariyle açılıyor. Haftanın belli günleri kapalı. Pazartesi, salı kapalı yanlış hatırlamıyorsam. Onu bakarak gelmenizi tavsiye ediyorum. Buraya Instagram'dan paylaştıktan sonra gelip de giremeyenler olmuştu. Pazartesi geldik kapalıymış diye.
Bunu mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. İçeri girelim bakalım beni tanıyacak mı? Çünkü bayağı oldu. Sohbet etmeyeli onlarla. 2 sene kadar oldu. Ama paylaştıktan sonra burası bir hücum etme yeri oldu Türkler tarafından. Amerika'ya gidemeyip Avrupa'da pastrami yemek isteyenler buraya geliyordu. Haklılar da bence. Etleri çok iyi. Kıyaslamayacağım Katz'la beraber. Amerika'dakiler her zaman üst klasmanda ama buranın ekmekleri ve özellikle hardalı çok daha iyi. Çok daha kombine düşündüğünüz zaman çok daha keyifli bir sandviç yemiş oluyorsunuz. İçeri girelim. Bakalım hatırlayacaklar mı? Hi. Hi. How are you? Very good. How are you? Yeah, fine. Thank you. Do you remember me? Yes. Welcome back. Hey, How are you? good man. Yeah. Nice to see you again. Nice to see you. It's a long time, huh? It's a long, long time. Yeah. 2 years. Yeah. Yeah. Dutch short rib. Brine for 1 week with spices and herbs. You can see. So brine it for 1 week and after then you cook it. Yeah. Yeah. Cook Yeah. in vacuum bags like this. Uh-huh. Slow temperature. Like sous vide? Sous vide. Okay. Very long. Uh-huh. How many hours? 36. 36. Yeah. Perfect. Then let it cool overnight. The juice comes inside. And then we slice and you get meat like this. Wow. Perfect. All the juice and the flavor stays inside. Or flavor. So you use black pepper, brown sugar. I'm not going to tell you. Perfect. Okay. Okay. Bak orada 36 saat brine ettikten sonra pişiriyorlar. Fırında tekrar pişirip o şekilde servis ediyorlar. Burada mesela az önce fırına atıp çıkarttıkları et sıcak şekilde. Şimdi sandviçimizi aldık. Şöyle üstünü bir açayım göstereyim biraz. Çok iyi gözüküyor. Bunun tüm detaylarını az önce anlattılar ama ben de yedikten sonra anlatacağım size nasıl bir şey olduğunu. Çünkü damaktaki tadı bence bambaşka. Yani benim favori lezzetlerimde pastrami de Amerika'da Katz, Avrupa'da da bence Davis. Bu konudaki en iyilerden biri. Bir deneyelim bakalım. Etin kıpkırmızı olması sizi korkutmasın çünkü 36 saat brine ediyorum dedi. O şekilde brine edince bir kaburga etini ve farklı parçaları kullanıyorum dedi. Onları brine edince bütün rengini, yağlılığını içinde hapsediyor, suyunu hapsediyor. Bundan dolayı renk değiştirmeye başlıyor. Bir de sous vide tekniğiyle yapan çok fazla görmedim. Açıkçası genellikle brine ederken brisket etini gastronomun içinde bekletiyorlar. İçine farklı farklı baharatlar koyup o şekilde yapıyorlar. Zaten 22 çeşit baharat demişti yanlış hatırlamıyorsam. Tarifini söylemiyor tam anlamıyla ama bütün ete nüfuz ediyor. Dolayısıyla bunu yerken içindeki bütün aromayı hissediyorsunuz. Yani şu kırmızılık olağanüstü düzeyde ve rengi kadar tadı da çok güzel bence. Bu diğer dışarıda gördüğün pastrami'ciler gibi değil. Bugün bu seyahatte farklı bir pastrami'ciye daha gittim. Ondan da bahsedeceğim video içinde ama bence burası Avrupa'daki en iyi yerlerden biri. Farklı detaylar var. Mesela ekmeği onlara özel yapıyorlarmış. Marble ekmek. Sadece dış kısmını, yani tuttuğumuz kısmı ızgara yapıyorlar, iç kısmını yapmıyorlarmış. Çünkü iç kısmını yapmayınca pastrami'nin suyunu emiyor. Bu gibi detaylar var. İngiliz Coleman's hardal kullanıyorlar ve aynı zamanda turşuları çok güzel. Turşuları aşırı tatlı değil bu arada. Diğer birçok yerde turşu kullandıklarında tatlı kullanıyorlar ama bu birazcık da eşlik ediyor ete, öyle söyleyeyim. Burası benim değişmezim. Çok küçük bir yer bu arada. 1, 2, 3, 4, 5 masa var. 6 masa var hatta. Buraya ilk Instagram'dan paylaştıktan sonra çok fazla takipçim gelmişti ve herkes fotoğraf, video paylaşıyordu. Eminim bu videodan sonra birçok kişi gelecektir. Özellikle etin tadını almanızı tavsiye ediyorum. Şimdi menü elimde. Leli diye geçiyor menüde. Leli 15 euro. Malzemelerin hepsi zaten açık açık gözüküyor. Onun haricinde 5-6 tane farklı şey de var. The Classic dedikleri steak tartar var. Bada Bing dedikleri Copa Iberico, yani Iberico domuzundan yapılan bir sandviçleri var. Lox dedikleri fümelenmiş bir somondan yaptıkları cream cheese'li, işte krema peynirli focaccia ekmeğini yaptıkları bir sandviç var. Bence burada farklı şeyler deneyebilirsiniz geldiğiniz zaman ama kesinlikle öncelikle masada bu olması lazım. Lili benim buradaki favorim. Hatta Avrupa'daki favorim.
Çok iyi. Kesinlikle çok iyi. 15 euro tahmin olarak 180 gram, 200 gram civarında bir et yiyorsunuz. Sadece eti 180-200 gram. Diğer malzemelerle beraber 220-230 gram civarında bir ürün olmuş oluyor. Biz şimdi buradaki sandviçimizi bitirelim. Çok yakında, yani yaklaşık 5 dakika uzaklıkta bir hamburgercimiz var. Ben burada daha öncesinde Le Sumesh'i denemiştim. Le Sumesh çok güzeldi. Sordum. Dedim ki bu yeni adres nasıl? Güzel mi? Gerçekten çok iyi dediler. Biz de gidiyoruz oraya dediler. Şimdi o hamburgerciye doğru yola çıkalım. Maillard Smash Burger'e geldik. Önünde çok güzel bir burger var. Aynı zamanda çok güzel bir patatesimiz var. Patatesi baby patates olarak kullanıyorlar ve smash ediyorlar. Üzerine de parmesan rendeleyip aynı zamanda küçük, ince frank soğanı koyuyorlar. Şimdi burgerin formu gerçekten çok güzel. Özellikle ekmek ben buradayım diyor. Yani farklı bir burger yiyeceğinizi garanti ediyor. Buranın güzelliği şu. Tamamen Hollanda'daki ürünlerle hazırlanmış bir burger bu. Cheddar'ı bile Hollanda'dan geliyor. Salatalığı Hollanda'dan geliyor. Eti, ekmeğin, unu, her şey buradan yetişiyor. Bunları da şurada arkadaki güzel bir haritada göstermiş oluyorlar. Dükkan çok kalabalık. Girişinde oturuyorum şu anda. İçerideki yerde oturmuyorum karanlık diye. Ama umarım sesim size geliyordur. Ben tadına bakarak başlayacağım. Dry aged bir et kullanıyorlar. Toplamda 130 gramlık bir etmiş. Şöyle göstereyim. Oldukça parlak gözüküyor ekmeği. Benim çok hoşuma giden tarzda bir ekmek. Yani böyle baktığınız zaman brioche tarzda. Buranın isminin neden Maillard olduğunu anlatacağım çünkü yerken bunu anlıyorsunuz. Az önce ocakta etleri smash ederken dedim ki içimden acaba biraz fazla mı tuttular? Çünkü yakıyorlar bir tarafını. O etin bir tarafı karamelize oluyor biliyorsunuz ki. O karamelize olduğu kısmı verilen reaksiyona Maillard reaksiyonu deniliyor. Dolayısıyla etin bir tarafı bayağı bir yakılarak smash edilerek tutuluyor. Uzun süre pişiyor. Yani bugüne kadar görmediğim kadar pişiyor diyebilirim. Normal şartlarda smash yaptıktan sonra bir tarafı yaklaşık olarak böyle 45 saniye, 1 dakika, 1,5 dakika civarında ters çevirirler. Burada 4 dakika civarı bir tarafı kaldı sadece. O yüzden enteresan geldi. Ama neden yaptıklarını anlayabiliyorum. Özellikle isminin tam karşılığını veriyor diyebilirim. Maillard reaksiyonu damakta da hissediliyor. Çok daha karamelize tatlar. Normal bir smash burger'e göre daha yanıksı tatlar geliyor. Ekmek normale göre daha yumuşak. Çok pofuduk duruyor. Yani şöyle göstereyim. Bu karamelize bir et, çok pişmiş bir et ama aynı zamanda içindeki soslarla, cheddar'ıyla, ekmeğiyle gayet güzel. Biraz ısırttıktan sonra da aslında çok tatlar birbirine daha fazla karışıyor. Dükkanın yağmur yağdığı günlerde ne kadar dolduğunu görmüş olduk. Şu an önümde neredeyse 10-15 kişi var. O da enteresan. Bir de patatesin tadına bakacağım. O da bu şekilde. Oh, bu çok iyiymiş. Bak bunun bu kadar güzel olacağını beklemiyordum. Aşırı iyiymiş bu. Çok güzel. Buradaki güzel şeylerden bir tanesi de açılış 12, kapanış ekmek ne zaman biterse diyorlar. Ben açıkçası burgeri beğendim. Fiyatı da 15 euro. Patates de 6 euro. Yani bu patatese daha fazla veririm ben. O kadar güzel. Hamburger de güzel. Ama buradan yine çok güzel bir lezzet durağı için yola çıkacağız. O yüzden ben bunun yarısını yiyeceğim. Patates demişken ben diğer yerleri de size özetlemek istiyorum. Birkaç tane hem daha önce geldiğimde hem de bu seyahatte geldiğim ama dün denediğim yerler var. Onlardan da bahsetmek istiyorum. Willemings bizim buradaki bugüne kadar denediğim en iyi patates sanatmanacılarından bir tanesiydi. Açıkçası beklentimin üzerinde bir sos dengesi vardı. Hem ketçap hem mayonezin klasik versiyonunu seçmiştim. Aynı zamanda patatesleri çok güzel kızarmıştı. Çok lezzetliydi. Yani bugüne kadar burada yediğim Pavel bile dahil buna. Gittiğim en iyi patates kızartmacıydı. Dolayısıyla ben onu tavsiye ediyorum gönül rahatlığıyla. İkinci durağım Nea Pizza. 50 Best Pizza listesinde de yer alıyorlar. O yüzden gerçekten çok iyi. 72 saat mayalama yapıyorlar. İtalyan fırınında pişiriyorlar. Bence oranın alameti farikası tamamen hamur. O kadar güzel bir hamurları var ki onunla böyle her şeyi yiyebilirsiniz. Listenin de en üst sıralarında olduğu için dünya listesinde önünde de bayağı kuyruklar oluyor. O yüzden erken gitmenizi tavsiye ediyorum. Kahve konusunda çok fazla yer var ama Cafe District
dedik. Bizim en sevdiğimiz kahvecilerden biri açıkçası. Ben buraya her geldiğimde arkadaşlarımla özellikle Cafe District'e gidiyorum. Farklı şubeleri var. En son denediğim şube Williamsburg'di galiba, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Tam söyleyemiyorum ama alta yazarım. Dolayısıyla o şubede gerçekten çok güzeldi. Kahveleri çok güzeldi. Orada atıştırmalık birkaç şey de var. Onları da aklınızda bulunsun. Ben bu arada bütün mekanları açıklama kısmına lokasyonlarıyla beraber koyuyorum. Gitmek istediğinizde tek tıkla hepsine ulaşabilirsiniz. Pastrami konusunda farklı bir adres isterseniz de New York Deli'yi tavsiye ediyorum. Enteresan, özellikle Amerika'daki sistemlere çok yakın. Çok daha ince dilim yapan yerler var Amerika'da. Bazı delilerde öyle yapıyorlar, delikatesenlerde öyle yapıyorlar. Oradaki tada çok yakındı, onu söyleyebilirim. 250 gramlı da 23 euroydu. Dolayısıyla fiyat denge olarak aslında iyi bir pastrami sandviç diyebilirim. 250 gram doyurucu bir sandviç, onu belirtmem gerekiyor. Yanında da patates çipsleri geliyor. Normal bildiğimiz Lay's'ten yapıyorlar aslında. Çok güzel bir kolesterol salatası var. Aynı zamanda turşu da eklemiş oluyorlar. Bence fiyat lezzet olarak iyi bir alternatif diyebiliriz ama tabii ki benim favorim her zaman olduğu gibi Davis. Son bir tane daha tavsiyede bulunayım. Benim için çok enteresan deneyimdi. Cas Bar isminde tamamen peynirden oluşan bir menüyle önünüzde konveyörlü sistemle peynirler geliyor ve siz istediğiniz içkiyle o peynirleri kombinleyebiliyorsunuz. Beğendiğiniz peynirleri menüde görüyorsunuz. 30 numara diyor mesela. 30 numaralı peynir önünüze geldiğinde onu tabağınıza önünüze alıyorsunuz ve yemeye başlıyorsunuz. Tamamen Hollanda'daki peynirlerden oluşuyor. En büyük özelliği bu. Burada çok fazla çiftlik var peynir konusunda. Bundan dolayı deneyip hangi peynire karşı damağınızın alışık olduğunu öğrenmek istiyorsanız orası güzel bir deneyim merkezi diyebilirim. Toplamda 30 tane peynir sunuyorlar. Bunu da belirteyim. Aynı zamanda akşam üzeri böyle birkaç tane içki içeyim, otelime öyle gideyim diyorsanız da gayet iyi bir durak. Biz şimdi sıradaki durağa doğru devam edelim. Amsterdam lezzet rehberinin son durağı için The Café de Tros'a geldik. Burası biraz böyle turistik olmayan, daha çok Amsterdamlı gençlerin geldiği, mahalle meyhanesi diyebileceğim güzel bir lokanta. Hem içeride hem dışarıda yemek yiyebilirsin. Şu an dışarıdayız. Belli başlı tabakları var. Gerçekten çok sevilen o tabaklardan birkaç tanesini söyledik. Mesela burada vegan lazanyamız var. Amsterdam'daki sosyal medya hesapları bunu çok paylaşıyordu. Burada çok güzel bir antrikotumuz var. Yanında bebek patatesleri beraber geliyor. Ispanak salatamız var. Ve Japon enoki mantarımız var. Onunla kızartmasını yapıyorlar. Aynı böyle bizim kızarmış soğan oluyor ya, steakhouse var. Ona benzer tarzda görüntüsü. O da çok umamisi yüksek. Limonla servis edilen, yanında güzel bir acı sosu olan tabak. Aynı zamanda yüzlü kokteyl içiyorum. Bu menüdeki çok güzel böyle birkaç tane şarap var. Şarap haricinde bir şey içtim. Yüzlü kokteyl vardı, ona yöneldim ben ama geldiğiniz zaman şarap tercihi de yapabilirsiniz. Şimdi tabaklara başlayalım. Ben ilk olarak etle başlamak istiyorum. Etin yanında güzel bir patates. Ben bu seyahat boyunca çok güzel patatesler yedim. Ki bu videoda gördünüz. Özellikle hamburgerde çok lezzetliydi. Ama şimdi buradaki patatese kanaraktan geldim. Etle beraber sonra ete pişme derecesini göstereyim. Ekmeğimiz de çok güzel. Kendi sosu da çok güzel. Şurada yanında bir cheddar'ımız bu. Cheddar da çok güzel yapıyor. Eti açıkçası çok beğendim. Sos diye şu altı sosunu alalım. Mantara giriş yapalım. O da burada. Sonra elle yiyeceğim. Enteresan. Birazcık yağ çekmiş, yalan yok ama mantarın tadı çok güzel geliyor. Sadece çok azıcık yağ çekmiş. Onun haricinde tadı, umamisi çok güzel geliyor. Ama çok net bitiyor. Yani uzun süre damakta kalmıyor. Ben yine de beğendim. Bir de böyle bir limon kısmı. Limonla beraber. Asitle daha güzel oldu. Şimdi lazanyamızı aldım. Bu şekilde bir köpüğü var.
altta. Bir de yeşil sosu var. İkisini birleştirdim. Enteresan. Normalde burada bir kıyma isterdim ama kat kat dilim dilim olduğu için de enteresan geldi. Vallahi tabak güzelmiş. Meşhur olmakta haklıymış. Yani beklentiyi üzerinde değil. Et de çok güzel pişmiş bu arada. Olması gerektiği ayarda. Tek bu salataya bakmadım. Ispanak salatası. Ben ıspanak salatasını ilk defa böyle yaprak yaprak yerdiğini görüyorum. Ispanak çiğ şekilde servis ediliyor. Enteresan servis bir Japon sosu var. Soğan var ve kapari var. Üzerinde de aynı zamanda turşulanmış soğan var. Dolayısıyla komple tabak değerlendirdiğiniz zaman biraz daha asiditesi yüksek tabii. Amsterdam'a gelirken özellikle Yurup'ta en çok bu tabak geldi. Açık ne söyleyeyim. Güzel bir antrikot. Daha normalde beklentimden daha az yağlı. Kenarlarında yağ toplanmış ama siz onu sadece et kısmını yiyebiliyorsunuz. O yüzden güzel. Ben sipariş verirken nasıl yiyeceğimi, nasıl pişmesi gerektiğini sormadılar. Dolayısıyla bu formu birazcık bazı insanlara az pişmiş gelebilir. O yüzden sipariş verirken özellikle belirtmeniz gerekebilir. Hani Uğur'la buraya geldiniz, bir tık daha fazla şişmesini istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ona göre size hazırlık yaparlar diye düşünüyorum. Şehrin doğusundayız bu arada. Amsterdam merkezinin doğusundayız. Amsterdam Oost bölgesindeyiz ve Oosterpark isminde yan tarafta çok büyük bir park var. Geldiğiniz zaman o parkta da vakit geçirebilirsiniz. Merkezden çok rahat şekilde tramvayla buraya gelebilirsiniz. Yani böyle 5-6 dakika yürümeniz gerekiyor tramvaydan sonra ama bence ulaşımı kolay. Gerçekten güzel bir yemek yiyip ardından parkta vakit geçirmek için iyi yerlerden biri. Onu söyleyebilirim. Merkezin bir tık doğusunda kalıyoruz. Bu tabaklar içinde en çok beğendiğim lazanya oldu. İkinci beğendiğim de et oldu. Dolayısıyla geldiğiniz zaman herkesine söylerseniz banto güzel lezzet. Ispanağa bence gerek yok. Ispanak güzel ama biraz ortalığı yeşillenmesin diye söyleyeyim. Tatlımız geldi. Önümüzde çok güzel bir brioche ekmeğimiz var. Yanında da kendi yapmış oldukları dondurma var. Aynı zamanda karamel sos ve badem kırıntıları var. Onlar da kavrulmuş badem. Hemen sizin için tadına bakıyorum. Çok güzel. Çok tatlı mı? Orta tatlılıkta. Aşırı bir tatlı değil. Ama tadı çok güzel. Oo, içi böyle çok güzelmiş. Ekmeği çok güzel kızartmışlar. Bir de ekmeği de kendileri yapıyorlar bu arada. Onu da söylemek lazım. Çok güzel tatlı. Gerçekten. Ben bunun keyfini çıkarayım. Hesabı söyleyelim. Hesap da geldiği zaman videonun kapanışını yaparız. Hesabımız geldi. Toplam hesabımız 93.50 euro. Nelerin fiyatı ne kadarmış onlardan bahsedeyim. Lazanyamız 16.50, antrikot 29, tempura enoki 10, ıspanak salatası 7, tatlımız vardı brioche perdu 12, yuzu sake spritz içtim ben 12, bir tane orange wine'ımız vardı. Pepin Glass olarak geçiyor 8. Barle Duc Brus dediği yani şu sodamız 7. Kahvem var 4. Toplamda da 93.50 ile buradan yolcu olacağız. Buranın sahibiyle az önce tanıştık. Arka tarafta bir şarap bölümü de açılmış. Oradan şarabınızı alıp dışarıda oturup yemeğinizi o şarap eşliğinde içebilecek misiniz? Daha uygun fiyatlı olacakmış. Tercihleri arttırıyorlarmış. Amsterdam Lezzet Rehberi'nin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Aynı zamanda abone olursanız da aramıza katılmış olursunuz. Bundan sonraki videolardan haberdar olursunuz. 2 hafta sonra Perşembe yeniden karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın. KLM Hava Yolları ayaküstü lezzetleri sundu.